Arkadaşlar selamlar. Şimdi güzel bir konudan bahsedeceğim. Bir konuda iddialıyım yani. Gelecekte haklı çıkacağımı düşünüyorum. Bakalım sizin görüşünüz nasıl? Şimdi Tesla konusunda konuşacağım. Diyeceksiniz ki tabii Tesla'dan başka prim yapacak bir şey yok. Doğru. İzleneceğini düşünüyorum ama bu videonun. Dikkatli izleyin, dinleyin beni. Şimdi Tesla Türkiye'de çıktığı zamanlarda temsil ettiği, alanların temsil ettiği bir yapı vardı. Yani teknolojiye açık, yenilik deneyebilecek kadar zengin, herkesin korktuğu şeyi alabilecek kadar cesur ve fikirlerine güvenen bir adam yapısı vardı yani. Anlatabildim mi? Bu çok önemli. Tesla alan kişi bu şeyi ortaya koymuş oluyordu. Çünkü ilk alanlardan. Ben o zaman buna saygı duyuyordum. Alanlara da. Fakat şu anda gelinen durum şu. Tesla alındı, kullanıldı ve fiyat performans olarak almamanın aptallık olabileceği hakkında böyle bir imaj oluştu. Yani ticari araçlara baktığımızda mesela bir sınıf var değil mi, böyle Renault Kangoo, işte birkaç tane model, işte Egea, efendime söyleyeyim Renault Megane. Bunların eskileri böyle camları siyah film kaplı Megane'lar falan. Yani bunlar aslında belirli insan tiplerini temsil ediyor ve onların dışında kimse de bu arabaları beğenmez. Biz nasıl yolda giderken bir araba görünce diyoruz ki bu bize hani kibar bir adam değildir, kurallara uymuyordur, trafikte bize ve çevresine zarar verebilir imajı olan bir kitle var. Sanki Tesla'yı herkes almaya başlayınca o kitle de bu arabalardan almaya başladı. Bu ne alaka diyeceksiniz. Şimdi ben şarj istasyonlarına bunu çok şahit olacaksınız, iddia ediyorum. Ben şimdi araba şarj etmeye gittim dün. Çekimini de yaptım. Belki buraya parça eklerim o konuşmayı da. Adam resmen 2 tane şarj istasyonu olan yerin ortasına park etmiş. En ufak bir rahatsızlığı yok. Hiç umurumda değil. Ben geldiğimde de şuraya gir dedi bana, yani oraya sıkış. Ve kabloyu çekip sokmamı istedi. Ben dedim ki yani kabloyu çekip kasarsam soketime zarar verebilir. Ağır bir kablo sonuçta. Siz dedim arabayı çıkarmam gerekiyor o zaman. Evet dedim, çıkarmanız gerekiyor. Çünkü dedim arabayı ortaya koymuşsunuz. Yok diyor, önce bir deneyelim falan. Neyse yani hani bunu yapıp hiç umurunda olmayacak şekilde hayatına devam edebilecek bir adamdan bahsediyoruz. Bu adam gitmiş Tesla almış. Bu ve bunun gibi insanlar Tesla'ları aldıkça Tesla'nın verdiği intiba, imaj çok farklı hale gelecek. Yani siz artık diyeceksiniz ki ya bunda Tesla var, bu önüme kırabilir. Aa bunda Tesla var, bu şarj istasyonu benimle kavga eder falan gibi bir imaja bürünebilir yani. Çünkü belirli bir kitlenin değil, herkesin aldığı bir kitleye dönüştü. Ki ben Tesla'yı gözümde çok büyükken, yani çok iyi durumdayken ve Tesla'nın 4 gözle buraya gelmesini beklediğim dönemde kardeşim Hong Kong'da yaşıyordu ve oradaki yani Uber'den lüks araç çağırdığında Tesla gelince ne kadar nefret ettiğini söylüyordu. Çok basit bir araba olduğunu, hiç kendini içinde iyi hissetmediğini, dokunduğu yerlerin hoş olmadığını söylüyordu. Ben diyorum ki hani ben Tesla'yı savunuyordum yani. Çünkü orada taksiydi, anlatabildim mi? Parçası ucuz, alması ucuz, servisi yok vesaire. Bunlar aslında onu bu ülkenin şey haline getiriyor, Egea'sı haline. Nasıl Egea şimdi her şeyde bir numara aslında, yakıt ekonomisi, parça maliyeti, ama bunlar taksiciler için önemli olan şeyler. Yani bu işin ticaretini yapan insanlar için önemli bir şey. Tesla bu noktaya geldiği zaman Türkiye'de zaten bir şeyi kalmayacak. Almak bir meziyet değil, aslında senin bir zümreye ait olduğunu gösteren bir şey haline gelecek. Ve o zaman da çok değer kaybedeceğini düşünüyorum. Neyse, ben bu konuda bunları söylemek istedim. En azından öngörü olarak belki 2-3 sene sonra şu anda severek kullandığınız Tesla'yı kullanmaktan çekineceksiniz. Yerine başka bir şey almak isteyeceksiniz. Ki ben zaten öyle düşünüyorum. Yani o yüzden almayı düşünmüyorum yani hiçbir zaman muhtemelen. Ama o imajı kaybolmasaydı çok da almak isterdim yani. İmajın etkisi var. Yani bir aracı almakta, aldığında dahil olduğun kitlenin ne olduğu çok önemli bence. Tesla bunu herkese hiç umursamadan satış yaparak bunu kanıtladı. Neyse, bu konuda söyleyeceklerim bu kadar. Fikirlerinizi merak ediyorum. Tabii aşağıya saçma sapan yorumlar yapanlar olur. Bu benim fikrim kardeşim. Sen katılmayabilirsin.
aşağıya hiçbir kötü yorumu istemiyorum yani kesinlikle. Eleştiriye kapalı. Bunu ısrarla söylüyorum. Yani böyle olumsuz yorum yapan herkesi sileceğim. Görüşürüz.